Uzun yola çıkarken 3 şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi, zaten motosiklet belli bir zamandan sonra size müthiş iyi gelecektir. Biraz üşüdüm, dilim sürüşebilir. İlk videodan izleyenler bilecektir. Dilim sürçer sinirlendiğimde, üşüdüğümde falan filan. Daha az yorulacaksınız yolda. Hem başınızın ağrıma olasılığı düşecek. Hiç sinyale var. Şimdi konuşalım, bak yine konuşalım. Mola zamanı. Ah. Hanımlar ve beyler, Motomüzika kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Bendeniz Yaman ve bugün sizlere uzun yola çıkmadan önce seyahatlerimde neye dikkat ettim, yanıma neler aldım, bu tecrübelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel, hoş bir vakit geçirirsiniz. O zaman başlayalım. Tura çıkmadan önce nelere dikkat etmemiz gerekir? Uf, nasıl kara duman atıyor. Zehirleneceğiz ya. Oo. Kaç. Bu nedir ya? Kapkara duman atarak geziyor. Konuya giremedim. Şimdi giriyorum. Öncelikle tekrardan merhabalar. Konuyu çok uzatmadan hemen seri bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü herkesin zamanı kıymetli. Şu an 10 derece sıcaklıkta sürüyorum. Biraz üşüdüm. Dilim sürüşebilir. İlk videodan izleyenler bilecektir. Dilim sürçer sinirlendiğimde, üşüdüğümde falan filan. Şimdi uzun yola çıkarken 3 şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi yolun durumu. Ben yola çıkmadan önce, mesela buraya gelmeden önce Google'dan araştırdığım yükseklerde kaç derece oluyor, yağış var mı, rüzgar nasıl, yolun durumu nasıl? Bununla ilgili küçük bir araştırma yaptım. Sürekli gelip gittiğim yer olmasına rağmen bu araştırmaları yapıyorum. Bu araştırmayı yaptıktan sonra güzergahımda nerelerde dinleneceğime, nerelerde mola vereceğime karar verdim. Mola vereceğim yerler çok önemli. Sizin seyahatinize konfor katar. Bazen spontane, yani tesadüfen yerler de güzel olabilir ama aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı 1 saatte bir, 2 saatte bir mola vereceğim tarzında. Şunu geçelim amca, bir dakika ya, bir dakika. Hiç sinyale bak. Şimdi konuşalım, bak yine konuşalım. Hiç dikiz aynasına bakmıyor arkadaş ya. Bu arabacılar. Şimdi gideceğiniz yerlerde tabii spontane yerlere de girersiniz. Buralarda çok güzel olur ama benim size tavsiyem aşağı yukarı kabataslak nerelerde mola vereceksiniz, kaç saatte bir mola vereceksiniz, bunları bir planlamanız. Ben öyle yapıyorum. İkinci olarak motosikletimin durumu. Eğer çok uzun bir yola çıkacaksam ustama götürürüm. Ustam derim, ben uzun yola çıkacağım, buraya gideceğim. Bir bak, eksiği gediği var mı? Disklere, lastiklere, yağ bakımı ne zaman yapılmış, bunlara baktırırım. Ve akabinde gönlüm rahat bir şekilde motosikletimi hazırlamış olurum. Eğer benim gibi, şu anki gibi kısa bir tura çıkacaksanız en azından motosiklete binmeden önce sağını solunu kontrol edin. Lastik basınçlarını fabrika verilerine göre ayarlayın. Çünkü lastik basıncı yol güvenliği ve konfor için çok önemli. Yol tutuşu, frenleme, bunların hepsi lastik basıncıyla alakalı şeyler arkadaşlar. Motosikleti hazır hale getirdikten sonra üçüncü olarak kendimize bakacağız. Biz o gün çok sinirli miyiz, stresli miyiz, kaygılı mıyız? Kafamızda takıntı yaptığımız bir şey var mı? Kendimizi %100 yola verebilecek miyiz? Benim tavsiyem, eğer böyle takıntılarınız varsa motosikletle tur yapmayı ertelemeniz. Ha, diyeceksiniz ki bana, ya kardeşim zaten biz motosiklete kafa dağıtmak için biniyoruz. O zaman da şunu tavsiye edeyim. Kendinizi rahatlatmanın bir yolunu bulun ve ilk yola çıktığınızda keyfiniz yerine gelene kadar çok agresif sürüş yapmayın. Standart sürüşler yapın. Riske atmadan. Zaten motosiklet belli bir zamandan sonra size
müthiş iyi gelecektir. Bir antidepresan gibi. Şimdi bu üçünü yaptıktan sonra ne yapacağız? Motosikletimiz durumu iyi. Bakımları yaptırdık. Kendi mental durumumuzu da düzelttik. Yolun durumuna da baktık. Analizler yaptık ve nerelerde mola vereceğimizi öğrendik. Her şey bitti mi? Bitmedi. Son olarak bütün hazırlıkların sonunda yanımıza ne alacağız, ne almayacağız. Şimdi uzun yola çıktığınız zaman sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bakıyorsunuz hava güzel ama yağmur yağabiliyor. Benim size tavsiyem küçük bir yağmurluk sel altında bulundurun. Çünkü motosiklette ıslandıktan sonra özellikle yaz mevsimi değilse kurumanız çok zor oluyor. Onun için olası bir sürprize karşı yağmurluğunuzu yanınızda götürün. Bir ikincisi fosforlu yelek çok önemli. Geceye kalırsanız arabalar sizi görmüyor. Gündüz gözüne görmüyorlar zaten. Gece hiç görmüyorlar. Görünür olmamız için fosforlu bir yelek. Bir de benim naçizane size tavsiyem her zaman yaz kış motosikletimin çantasında rüzgar geçirmeyen bir yelek bulundururum. Çünkü hava sıcaklığında deniz kenarındaysanız veyahut da rakımı düşük yerlerdeyseniz 30-35 iken mesela Afyon'un Köroğlu geçitini geçerken orası 15 dereceye iniyor yazın bile. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Montu çıkartıp da içine tekrar bir kat daha sweatshirt veyahut da daha kalın bir şey giymek yerine rüzgar geçirmeyen güzel bir yelek alırsanız bunu kaskınızı çıkartmadan, montunuzu çıkartmadan üstten takarsınız ve rahatınıza bakarsınız. Motosikletimle ben uzun yola çıkarken ya da tura çıkarken deyim, buraya gelirken bile şu an top case'imde olmazsa olmazlarım. Birincisi lastik bakım kiti. Arkadaşlar lastik bakım kiti çok önemli. Hiç olur olmadık yerde lastiğiniz patlar, rezil olursunuz. Lastik bakım kiti yoksa bile en azından lastik köpüğü bulundurun. Sizi herhangi bir yerleşim yerine gidene kadar lastiğinizin sağlam olmasını sağlayacaktır. En azından yaptırana kadar. Onun dışında zincirli motora sahipseniz zincir yağınızı yanınıza almanızı öneririm. 2-3 çeşit bez yanınıza almanızı öneririm. Vizörünüz kirlendiğinde vizörünüzü, motosikletinizin ön camı kirlendiğinde motosikletinizi temizlemek için. Bunlar çok önemli. Bunlar hem konforu arttırıyor hem de kornaya basalım da hem de güvenli bir sürüşe fayda ediyor. Güvenli sürüş uzun yolda nasıl olur, ben neler yaptım, tecrübelerim nelerdir bir sonraki videoda bunları anlatacağım. Şu an uzun yola çıkarken ne yapmamız gerekiyor? Bunlara odaklanıyorum daha çok. Benim size bir tavsiyem daha şu olabilir. Kulak tıkacı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hem daha az yorulacaksınız yolda, hem başınızın ağrıma olasılığı düşecek. Yani kulak tıkacı çok önemli. Bunun dışında tabii hayatınızı kolaylaştıracak çakıdır, efendime söyleyeyim işte lastiktir, çanta bağlama lastiğidir. Bu tür şeyleri alabilirsiniz. Artık o size kalmış bir şey. Bir de ben olmazsa olmazım top case'imde küçük bir ilk yardım kiti bulunduruyorum. Banttır, bandajdır, tentürdiyottur, bu tür şeyler. Bunlar çok önemli. Bugün bunlardan bahsetmek istedim. Tünelleri seviyorum bu arada. Hiç rüzgar yok şu an. Evet. Şimdi biraz hafif rüzgar var iklimden dolayı. Kış mevsimi olduğu için. Onda da zorlanıyorum zaten. Ama sizlerle konuşmak her zaman olduğu gibi büyük bir keyif. Benim anlatacaklarım bunlar. Unuttuğum şeyler tabii ki olabilir. Sizler yorumlarda belirtirseniz, beni takip ederseniz, daha yeni bir kanal olduğumuz için desteğinize ihtiyacımız var. Güzel içeriklerle sizin karşınızda olmak istiyoruz. Ve son olarak videoyu geleneksel şekilde kapatmak istiyorum. Önce şu tırı geçmek istiyorum. Aynamı kontrol ettim. Uzaktan geçeyim. Ne olur ne olmaz. Şeridime geçeyim sonra. Son olarak arkadaşlar, kimsenin özgürlüğünüzü elinizden almasına izin vermeyin. Motosikletle kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.